Hiç eline bir kitap alıp aynı sayfayı belki 3, belki 4 defa okudun ama zihninde tek bir cümlenin bile kalmadığı oldu mu? Hı hı. Ya da mesela çocuğunla oynamak için yere oturduğunda aslında aklının bir köşesinde sürekli o cevaplanmamış e-postaların, o titreyen telefonun olduğu. Evet, evet, o hissi çok iyi bilirim. Eğer bu sana tanıdık geliyorsa, bugün senin için hazırladığımız bu sohbete çok ihtiyacın olabilir. Çünkü bu kişisel bir zayıflık değil, bu hekimizi içine çeken kolektif bir girdap. Kesinlikle. Bugün masamızda Johann Hari'nin dünyada büyük ses getiren kitabı Stolen Focus, yani çalınan dikkat var. Senin için bu kitaptaki en önemli noktaları, en çarpıcı hikayeleri ve bilimsel kanıtları damıttık. Amacımız da aslında çok net. Evet, amacımız basit. Bu odaklanma sorununu kişisel bir başarısızlık olarak görmeyi bırakıp aslında bize karşı tasarlanmış sistemik bir tuzağın parçalarını birlikte görmek. Ve bu konunun önemi yani sandığımızdan çok daha derin. Çünkü dikkat sadece yapılacaklar listesindeki bir maddeyi bitirme becerisi değil. Doğru. Dikkat, hayatına bir yön çizme, hedeflerini belirleme kapasitendir. Kim olduğunu, neyi önemsediğini anlama yetindir. Ve daha da önemlisi, toplum olarak iklim krizi gibi, demokrasi gibi devasa sorunlarla yüzleşebilme kabiliyetimizdir. Yani dikkatimiz giderse her şey gider diyorsun. Eğer dikkatimiz bu kadar parçalanmışsa, sadece kendi hayatlarımızın rotasını değil, medeniyet olarak geleceğimizi de kaybedebiliriz. O zaman hemen başlayalım. Kitap, dinleyiciyi doğrudan meselemin kalbine çeken bir hikayeyle açılıyor. Yazar Johann Hari, vaftizoğlu adamı Elvis Presley'nin efsanevi evi Graceland'e götürüyor. Hı hı. Adam bütün ergenliğini Snapchat ve YouTube arasında mekik dokuyarak geçirmiş, yani gerçek dünyayla bağını neredeyse tamamen koparmış bir genç. Anladım. Tipik bir Z kuşağı genci yani. Evet. Aynen. Yazar da onu bu dijital uyuşukluktan çekip çıkarmak için bu seyahati planlıyor. Tek bir kural var. Gündüzleri telefon kesinlikle yasak. Kulağa harika bir plan gibi geliyor ama tahmin edersin ki modern dünya bu plana pek izin vermiyor. Hiç vermiyor. Graceland'a vardıklarında bir şok yaşıyorlar. Onlara etrafı gezdirecek canlı bir rehber yok. Ciddi misin? Onun yerine her birinin eline birer iPad tutuşturuluyor ve ortaya inanılmaz bir tablo çıkıyor. Onlarca insan, Elvis'in gerçekten yaşadığı, dokunduğu odaların içindeler ama kimse etrafına bakmıyor. Herkes ekrana bakıyor yani. Herkes içinde bulunduğu odayı elindeki iPad ekranından izliyor. Ama asıl trajikomik an Elvis'in en sevdiği o meşhur Jungle Room'da yaşanıyor. Evet, yazarın yanındaki orta yaşlı bir adam karısına büyük bir heyecanla iPad'ini gösteriyor ve diyor ki, "Hayatım baksana ne kadar harika. Sola kaydırınca odanın solunu, sağa kaydırınca sağını görüyorsun. İnanılmaz bir an." Gerçekliğin kendisi orada dururken onun dijital bir kopyasına hayran olmak. Yazar da dayanamıyor zaten. Adama yaklaşıp kibarca ama efendim diyor, başınızı çevirmek diye eski usul bir kaydırma yöntemi de var. Çünkü bakın buradayız, Jungle Room'dayız. Çok iyi cevap. Yazar o an vaftizoğluna duyduğu öfkenin aslında kendine, o adama, yani hepimize duyduğu bir çaresizlik öfkesi olduğunu fark ediyor. Deneyimi yaşamak yerine onu bir ekran aracılığıyla tüketme halimizin mükemmel bir özeti bu. Kesinlikle. Bu sadece Graceland'e özgü bir durum değil. İzlanda'daki Blue Lagoon'da en iyi hayatımı yaşıyorum diye canlı yayın yapanları düşün. Evet, Ya da Paris'te Mona Lisa'ya şöyle bir bakıp, asıl amacı onunla bir selfie çekip hemen sosyal medyada paylaşmak olan kalabalıkları. doğru. Bu hikaye hepimize şu soruyu sorduruyor. Senin hayatında bunun gibi anlar var mı? Gerçekten orada olmak yerine sadece bir ekran aracılığıyla orada olduğunu kanıtlamaya çalıştığın anlar. O anın büyüsünü yaşamak yerine o anı dijital bir anıya dönüştürme telaşına kapıldığın zamanlar. İşte bu noktada aklıma şu takılıyor. Acaba biz de bir önceki nesil gibi abartıyor muyuz? Hani Platon'un yazı icat oldu, artık kimse bir şey ezberlemeyecek, hafızamız zayıflayacak diye şikayet etmesi gibi. Hı hı. Teknoloji paniği denen şey. Evet, bu her çağda olan bir şey mi, yoksa bu sefer durum gerçekten farklı mı? Kitap bu konuda ne diyor? Bu çok yerinde bir soru ve kitap tam da bu noktaya parmak basıyor. Yazar, bunun sadece bir yaşlıların şikayeti olmadığını kanıtlamak için konunun zirvesindeki bir isme gidiyor. Profesör Roy Baumeister. Roy Baumeister. Bu kişi, irade gücü
Willpower adlı meşhur kitabın yazarı, yani irade ve öz kontrol üzerine dünyadaki en yetkin uzmanlardan biri. Yani bu işin kitabını yazmış adam. Eğer biri dikkatini kontrol edebiliyorsa o etmelidir diye düşünürsün. Aynen öyle. Ama Baumeister yazara şaşırtıcı bir itirafta bulunuyor. Diyor ki, dikkatim üzerindeki kontrolümün eskisinden çok daha zayıf olduğunu hissediyorum. Vay canına. Eskiden saatlerce oturup akademik makaleler okuyabilirken, şimdi zihninin sürekli dağıldığını, kendini kötü hissettiğinde elinin otomatik olarak telefondaki bir oyuna gittiğini anlatıyor. Bu beni hem rahatlattı hem de dehşete düşürdü. Eğer irade gücü kitabını yazan adam bile iradesini kaybediyorsa benim hiç şansım yok demektir. İşte tam da bu. Bu gerçekten bireysel iradeyle ilgili değil anlaşılan. Kesinlikle değil. Ve bu sadece bir his de değil, bunu sayılarla görebiliyoruz. Mesela yapılan bir araştırmaya göre bir üniversite öğrencisinin dikkati ortalama 65 saniyede bir başka bir göreve kayıyor. 65 saniye mi? Çok kısa. Odaklandıkları medyan süre ise sadece 19 saniye. Yetişkinler için durum daha mı iyi? Hayır. Bir ofis çalışanı üzerine yapılan bir araştırma var ki sonuçlar inanılmaz. Bekliyorum. Sence bir çalışan kesintiye uğramadan önce tek bir göreve ne kadar odaklanabiliyor? Bilmiyorum, ofis ortamını düşününce belki 15-20 dakika, o bile iyimser bir tahmin gibi geliyor. Keşke. Ortalama sadece 3 dakika. 3 dakika mı? Şaka gibi. Dikkat sorunlarındaki bu artışı obezite salgınına benzetiyor. Obezite mi? İlginç. Diyor ki son 50 yılda obezitenin patlaması insanların aniden daha tembel veya iradesiz olmasından kaynaklanmıyor. Sebebi etrafımızı saran gıda ortamının değişmesi. Her yer abur cubur dolu. Her köşe başında ultra işlenmiş, şekerli, yağlı ve bağımlılık yapıcı yiyecekler var. Nig, benzer şekilde dikkatimiz içinde patojenik bir kültür geliştirdiğimizi söylüyor. Yani bizi sürekli olarak sağlıksız seçimlere, sürekli dikkat dağınıklığına iten, dikkatimizi zehirleyen bir kültür içinde yaşıyoruz. Bu obezite benzetmesi çok güçlü, çünkü bir yanda daha az ye, iradeli ol demek var. Diğer yandaysa seni sürekli abur cubura iten milyarlarca dolarlık bir gıda endüstrisi. Aynen, o zaman dikkat konusunda da sormamız gereken soru şu: bizi buna iten, dikkatimizin abur cubur endüstrisi hangisi? Kitap, parmağını doğrudan Silikon Vadisi'ne uzatıyor sanırım, hem de çok net bir şekilde. Kitaptaki en sarsıcı bölümlerden biri, eski bir Google stratejisti olan Tristan Harris'in hikayesi. Evet, onu duymuştum. Harris, gençliğinde bir sihirbazmış ve diyor ki, sihirbazlığın özü, dikkati manipüle etme sanatıdır. Bir sihirbaz, insanın dikkatinin sınırlarını, kör noktalarını ve zayıflıklarını bilir ve onları sana karşı kullanır. Sen sol eline bakarken o asıl numarayı sağ eliyle yapar. Aynen öyle. Ve Harris, Silikon Vadisi'nde çalışırken etrafındaki binlerce zeki mühendisin bütün yeteneklerini tam olarak bu sihirbazlığı yapmak için kullandığını fark ediyor. Yani kullandığımız uygulamalar birer sihirbaz gibi tasarlandı. Kesinlikle. Bu benzetme çok güçlü çünkü işin kasıtlı tarafını ortaya koyuyor. Senin odağını kaybetmen bir hata değil, sistemin bir tasarım özelliği. Senin dikkatin onların yakıtı. Seni ekranda tutan her saniye onlar için bir kazanç. Tabii. Bu yüzden bildirimler, sonsuz kaydırma akışları, otomatik oynatılan videolar, bir gönderiyi, kaçırma korkusu, FOMO yaratan algoritmalar var. Bunlar tesadüf değil. Bunlar bilinçli olarak tasarlanmış mekanizmalar. Yani bu bir eşitler savaşı değil. Benim sınırlı irade gücüm, karşı tarafta binlerce mühendisin ve milyarlarca dolarlık bir sistemin dikkatimi çalma çabasına karşı savaşıyor. Ve bu savaşı kaybetmen çok doğal. Hı hı. Ve bu sistem sadece dikkatimizi çalmakla kalmıyor, aynı zamanda beynimizin en verimli ve mutlu olduğu anlardan birini de elimizden alıyor. Akış durumunu. Akış. Evet. Psikolog Mihaly Csikszentmihalyi. Ah, soyadını telaffuz etmek her zaman zordur. Csikszentmihalyi. Evet, onun bu kavramını mutlaka duymuşsundur. Hani bir işe o kadar dalarsın ki zamanın nasıl geçtiğini anlamazsın, benlik algın kaybolur, yaptığın işle bir bütün olursun. İşte o an. Evet, bir müzisyenin enstrümanıyla bütünleşmesi, bir yazılım geliştiricinin kod yazarken dünyayı unutması gibi anlar. En son ne zaman böyle bir şeye tamamen daldığımı hatırlamaya çalışıyorum da gerçekten zor. İşte sorun da bu. Akışa girebilmek için 3 temel şeye ihtiyacın var. Anlamlı bir hedefin olması,
yeteneklerinin sınırında bir zorlukla uğraşman ve en önemlisi tek bir şeye kesintisiz odaklanman. Günümüz kültürü ise bunun tam tersini dayatıyor. Kesinlikle. Sürekli görev değiştirme, e-postalara, mesajlara, bildirimlere anında yanıt verme beklentisi, bu kültür akış durumuna girmemizi neredeyse imkansız kılıyor. Araştırmalar gösteriyor ki bir şeye odaklanmışken gelen bir bildirim ya da mesaj yüzünden Evet, tekrar aynı derinlikte odaklanman ortalama 23 dakika sürüyor. 23 dakika. Düşünsene gün içinde kaç kez bu dikkat vergisini ödüyorsun. Hı hı. Her bildirim, her acil e-posta aslında zihinsel enerjinden 23 dakika çalıyor. Geçenlerde bir makale yazmaya çalışıyordum ve kendime sadece 1 saat odaklanacağım dedim. Sonra baktım ki o 1 saat içinde hem gelen kargocuyla konuşmuşum, hem 3 farklı WhatsApp grubuna cevap yazmışım. Klasik bir gün. Hem de kedinin mama kabının boş olduğunu fark edip onu doldurmuşum. Makaleden yazdığım tek şey başlıktı. O 23 dakikalık yeniden odaklanma maliyeti benim için sanırım 60 dakikaya mal oldu. Bu hepimizin yaşadığı bir durum. Ve bu sürekli bölünme hali, kitapta bahsedilen bir başka önemli yeteneğimizi daha köreltiyor. Zihin gezinmesi, mind wandering. Genelde zihin gezinmesini dikkatsizlik, tembellik olarak görürüz değil mi? Ama kitap bunun büyük bir yanılgı olduğunu söylüyor. Bu farklı ve çok gerekli bir dikkat türü. Nasıl yani? Zihnimin boş boş dolaşması aslında iyi bir şey mi? Kesinlikle. Aslında bu hepimizin yaşadığı bir şey. Hani duş alırken o harika fikir gelir ya da bulaşık yıkarken bir türlü çözemediğin bir sorunun cevabı beliriverir. Aa evet, hep olur bu. İşte o anlar zihin gezinmesinin bir hediyesidir. Psikolojinin kurucularından William James, odaklanmayı bir spot ışığına benzetir. Tek bir şeye odaklandığımızda spot ışığını oraya tutarız. Tamam. Zihin gezinmesi ise o spot ışığı kapandığında olan şeydir. Beyin, sen farkında olmadan arka planda bilgileri sindirir, farklı fikirler arasında bağlantılar kurar, anıları birleştirir ve yaratıcı çözümler üretir. Vay canına. Geçmişi anlamlandırır, geleceği planlar. Ama biz ne yapıyoruz? O değerli boşluk anlarını bile telefon ekranına bakarak dolduruyoruz. Doğru. Otobüs durağında 2 dakika beklerken, asansörde çıkarken, kahve sırasındayken. Hemen telefon. Aynen. Beynimizin bu yaratıcı sihrini yapmasına hiç izin vermiyoruz. Bu çok sarsıcı bir tespit. Yani hem bir şeye tam odaklanamıyoruz, spot ışığımız zayıf, hem de odaklanmadığımız zamanlarda zihnimizin serbestçe gezinmesine izin vermiyoruz. Sürekli bir ara bölgedeyiz, yüzeysel bir tarama halindeyiz. Peki, tüm bu tablo karşısında çözüm ne? Kitapta bu konuda farklı görüşler de var sanırım. Evet ve bu tartışma çok önemli. Bir yanda Neyrayal gibi teknoloji dünyasından gelen ve bireysel çözümlere odaklananlar var. Yani telefonunu kapat, iradeli ol diyenler. Aynen onların yaklaşımı şu, bildirimlerini kapat, zamanını daha iyi yönet, 10 dakika kuralı gibi teknikler kullan, iradeni güçlendir. Yani sorumluluk tamamen sende. Bu bana biraz obezite salgını varken insanlara sadece daha az ye demek gibi geliyor. Elbette kişisel çabanın bir rolü var ama sorunun kaynağını görmezden geliyor. Yazar Johann Hari de tam olarak bunu söylüyor ve bu yaklaşımı zalim bir iyimserlik olarak tanımlıyor. Zalim bir iyimserlik. Bu, kurşunla zehirlenmiş bir şehirde yaşayan insanlara evinizi daha iyi temizleyin, kişisel hijyeninize dikkat edin demek gibi bir şey. Evet, evini temizlemek faydalı olabilir ama asıl sorun çevredeki kurşun zehirlenmesiyken çözümü sadece bireye yıkmak hem haksızlık hem de etkisiz. Kesinlikle. Eğer sorun sistemikse çözümlerin de sistemik olması gerekir. Peki yazarın önerdiği bu sistemik çözümler neler? Hari buna dikkat isyanı adını veriyor ve 3 büyük kolektif hedef öneriyor. Nedir bunlar? Birincisi, işin kökenine inmek. Bizi sürekli takip edip manipüle eden gözetim kapitalizmini yasaklamak. Yani teknoloji şirketlerinin iş modelini dikkatimizi satmak üzerine kurmasını engellemek. Bu onların algoritmalarını değiştirmeye zorlamak anlamına geliyor. Bu en radikal olanı. Diğerleri neler? İkincisi, hepimizi etkileyen bir soruna odaklanıyor. Kronik yorgunluk ve stres. Çünkü yorgun ve stresli bir beyin odaklanamaz. Çok doğru. Bunun için somut bir öneri sunuyor.
4 günlük çalışma haftasını yaygınlaştırmak. Bu kulağa radikal geliyor ama kitapta bunun denendiği ve hem verimliliği hem de çalışanların refahını arttırdığına dair somut örnekler var. Yani daha az çalışıp daha iyi odaklanmak. Mantıklı geliyor. Üçüncüsü ne? Üçüncüsü, geleceğimize bir yatırım. Çocuklara hak ettikleri çocukluğu geri vermek. Onların ekranlara hapsolmak yerine doğada serbestçe oynayarak, merak ederek, hatta sıkılarak dikkat becerilerini doğal yollarla geliştirebilecekleri bir ortam yaratmak kesinlikle. Çünkü dikkat tıpkı bir kas gibi çocuklukta serbest oyunla gelişir. Bizse çocuklarımıza bu antrenman imkanını vermiyoruz. Özetle ana fikir şu: dikkatimiz sadece zayıflamıyor, kasıtlı olarak kuvvetli kuvvetler tarafından çalınıyor. Ve bu bir irade meselesi değil, bir hak mücadelesi. Aynen öyle. Kitapta atıf yapılan teknoloji filozofu James Williams'ın dikkatimizi 3 katmana ayırdığı bir model var ki, durumu ve tehlikenin boyutunu çok güzel özetliyor. Evet, bu model gerçekten çok aydınlatıcı ve dinleyicinin aklında kalması gereken en önemli çerçeve olabilir. Williams diyor ki, ilk olarak spot ışığımızı kaybediyoruz. Spot ışığı. Bu, anlık görevleri yapma becerimizdir. Bir e-posta yazmak, bir yemeği pişirmek, bir sohbeti takip etmek gibi. Gün içinde sürekli bunu yaşadığımızı biliyoruz. İkinci katman daha endişe verici sanırım. Çok daha endişe verici. İkinci katman, yıldız ışığımız. Bunlar uzun vadeli hedeflerimizdir. Bir kitap yazmak, iyi bir ebeveyn olmak, bir iş kurmak. Yeni bir dil öğrenmek gibi. Evet, hayatta yolumuzu kaybettiğimizde baktığımız yıldızlar, sürekli dikkatimiz dağıldığı için bu uzun soluklu hedeflere ulaşmakta zorlanıyoruz. Başlıyoruz ama bitiremiyoruz. Ama en korkuncusu üçüncü katman. En korkuncusu üçüncü katman. Gün ışığımızı kaybetmek. Bu, o hedeflerin en başta ne olduğunu anlama ve kim olduğumuzu bilme yetimizdir. Nasıl yani? Gün ışığı etrafımızı aydınlatır ve bize neyin önemli, neyin anlamsız olduğunu gösterir. Eğer sürekli dikkatimiz dağılırsa, ne istediğimizi, bizim için neyin değerli olduğunu bile anlayacak zihinsel berraklığa sahip olamıyoruz. Kendimize yabancılaşıyoruz. Aynen öyle. Işığımızı kaybediyoruz. Bu gerçekten de durumun ciddiyetini ortaya koyuyor. Bu sadece bir verimlilik sorunu değil, bir varoluşsal kriz. Kışkırtıcı bir final sunuyor. Nedir o? Eğer dikkatimiz bu şekilde parçalanmaya devam ederse, ekosistem bizim odağımızı yeniden toplamamızı sabırla beklemeyecek. O düşecek ve yanacak. Şimdi ya birlikte odaklanacağız ya da yangınlarla tek başımıza yüzleşeceğiz. Vay. Bu, kişisel bir sorunun nasıl küresel bir aciliyete dönüştüğünü gösteren çok güçlü bir kapanış. Çünkü iklim krizi gibi karmaşık sorunları çözmek, kolektif ve sürekli bir dikkat gerektirir. O dikkati kaybedersek her şeyi kaybedebiliriz. Bu ve benzeri konuları daha derinlemesine incelemek, kitapların arkasındaki büyük fikirleri keşfetmek istersen, Kitap Felsefe kanalına abone olabilirsin.